Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Şu orkidelerimle bir açılış yapayım. Işığı daha güzel almak için sporlarımızı açalım. Geçen de gün yaptım ya, arkadaşlarım geldi işte. Yeliz abla diyorlar. Yelizciğim bu ne güzellik böyle, ne yapıyorsun? Gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz sulamanın dışında. Orkidelerimiz olgun orkideler artık arkadaşlar. Böyle bayağı yaşları var. Büyüdüler, olgunlaştılar. Belki onun da etkisi vardır bilmiyorum ama tamamen ışığın etkisi. Samsun Atakum'da kesinlikle çiçek açmadılar arkadaşlar. Evi sevmediler, yeri sevmediler. Kesinlikle orada çiçek açmadılar. O yüzden tamamen şu aydınlığa bağlıyorum, şu ferahlığa bağlıyorum. Yani yerini sevecek orkide. Gerçekten yerini sevecek. Direkt güneş almayacak. Sonra böyle güzel güzel açacak. İnşallah sizlerin de olur. Sizler de böyle güzel güzel bakarsınız arkadaşlarım. Bakın şu mesela kötüleşti. Ama yine de çiçek vermekten vazgeçmedi. Şu bebek orkideydi zaten. Onun bir çiçeği yok. Yani bunlar da bakın şuralardan tekrar dal uzatmaya başladı. Gösteremedim ki. Şöyle bakın çıkıntıları var. Şunda da vardı. Bu arkadaşta da var. Yani onlar da böyle şey yapsa şurada. Bakın. Onlar da böyle dal uzatsa nasıl olacak kim bilir burası. Nasıl coşacak. Bakın bunda da var. Ama belki besleyemez bilmiyorum. O zaman haydi bakalım. Haydi dışarıda hava güzel. Yeliz bacınızın koşturmacası, telaşı başlasın. Tenceremle beraber geldim hemen karşınıza. Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mutfağıma. Siz de benim gibi mutfaklardasınız. Biliyorum. Hiç değilim demeyin. Mutfaklardasınız siz de benim gibi. Uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bugün ne pişirsem? Bugün ne yapsam? Bugüne hangi menüyü çıkarsam acaba diye düşünmüyor musunuz? Düşünüyorsunuz. Ben de düşünüyorum, karar verdim. Çok hızlı bir karar verdim. Vermek durumunda kaldım. Çünkü Cansu'cum çarşıya çıkmak istedi. Şu iğnesini alayım. Anne çarşıya gidebilir miyiz dedi. Bakmam gereken bazı şeyler var dedi. Yok diyebilir miyim? Hiç diyemem. Şu ışığımı açıp geleyim. Azıcık bekleyin acılarım. Işığımı açtım, şöyle bir aydınlanalım. Yok diyebilir miyim? Diyemem. İşim gücüm olsa da diyemem yani çok fazla böyle. Neden diyemem? Uzun zamandır çocuklarımızla bir arada vakit geçiremedik arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yaşananları. Hep beraber yaşadık sizlerle. Uzun bir süre vakit geçiremedik. Ondan dolayı daha da böyle şey hissediyorum. Normalde geri çevirmem. Böyle olunca hiç çeviremiyorum yani. Kıyamıyorum çocuklarıma. Tamam kızım dedim. Tamam çıkalım dedim. En hızlısından yemeğimi yapayım dedim. Dün gece sahura makarna yaptım arkadaşlar. Makarna yedik. Poğaçamız vardı. Öyle. Caner makarnayı çok seviyor. Makarna yaptım. Öyle çubuk makarna. Dün akşamdan makarnam var yani anlayacağınız. Onun yanına eklemeler yapacağım. Ben uykusuzluk beni çok yoruyor bacılarım. Şimdi size yalan söyleyemem. Uykusuzluk beni çok yoruyor ve bedenim hani uyumadığım zaman dinlenmiyor. İnanın uykuyla dinleniyorum ben. Öyle oturmakla bilmem neyle değil. Sahuru zor ediyorum. Sahuru zor bekliyorum. Uyuyup uyansam yemek yiyemiyorum. Rabbim kabul eylesin bütün oruçlarımızı, ibadetlerimizi. Uyuyup uyansam yemek yiyemiyorum. Uyumayınca da çok zorlanıyorum. Bu sefer sabahleyin kalkmam zor oluyor, güç oluyor. Öyle işte. O yüzden böyle şey yaptım. Kolaya kaçtım dün akşam. Hemen bir tencere makarna haşladım. Olanlardan çıkardım, ettim işte. Çok şükür Allah'a. Yanına domates falan doğradım. Karnımızı doyurduk. Karın doyuyor bacım. Karın 2 lokmayla da doyuyor. O yüzden şey yapamadım yani. Bugüne hemen makarnanın yanına bir şeyler ayarlayacağım, çıkıştıracağım. Hadi gelin tarhana yapıyoruz. Tarhana yapıyoruz. Bu sene ben tarhana da yapamadım biliyorsunuz. Her sene yapıyordum.
Allah izin verirse köy evimizde yapmak nasip olur belki bu yaz. Rabbim can sağlığı verirse. Şu tarhanayı bir yapalım, çıkaralım ortaya. Domatesi de ekleyeyim. Caner çorba yap anne dedi. Sordum hani oğlum ne yapayım dedim. Çorba yaparsın anne dedi. Makarnanın yanına ne istersin diye sordu. Çorba yaparsın anne dedi ama ne çorbası olduğunu söylemedi. Şimdi ben de domates konservesi falan açtığım için ocağa da batırdım. Dedim hemen bir tarhana yapayım. Kaynasın. Tarhanasını dökerim, kaynatırım bir güzel. Yanına da yemeği ayarlamam lazım. Sizin menülerde neler var bacım? Lütfen yazın yorumlara, fikir olsun. Yorumları okuyan arkadaşlarıma fikir olsun, bana fikir olsun. Akşamdan tezgahımı da tam toparlayamamıştım. Toparladım, bulaşık makinemi de çalıştırdım. Şimdi diğer yemeğimin hazırlığına geçeyim. Bu kaynarken diğer yemeğimin hazırlığına hemen geçiş yapayım. Kavanozun dibinde kalan şeyi de ekledim arkadaşlar. Domatesi suyla çalkaladım. Şimdi bunu kapatacağım. Tuzuyla beraber pişireceğim. Tuzunu ekledim. Hatta şöyle et ayarına getireyim daha hızlı pişirsin. Buharı daha fazla tutuyor. Daha hızlı pişiriyor yemekleri. Şimdi şu tarhanamıza bir geçiş yapalım. Arkadaşlarım, Cansucuğum geldi. O şimdi üstünü değiştirirken ben de size bir iki bir şeyler anlatayım, söyleyeyim dedim. Çok heyecanlanacaksınız siz de. Çok da merak edeceksiniz bence. Bugün bizim tezgahımız takıldı arkadaşlar. Mermer ustamız mutfak tezgahımızı taktı. Köy evimizin mutfak tezgahını taktı. Görüntülü aradılar. Konuştuk, Coşkun Usta da köyde. Ondan sonra böyle görüntülü Coşkun Usta'yı aradım ben. Coşkun Usta bir göster bana tezgahı falan diye. Ondan sonra Coşkun Usta'yla konuştuk. Baktım. Mermer ustasıyla konuştum. İşte evyesi öyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı falan. Ondan sonra işte arkadaşlar Ali'yi aradım ben. Dedim mermer ustası köyde Ali dedim. Yani gidecek misin? Tamam dedi. Sabahleyin beni aradı o. Yahniyi nasıl yapacağım ben diyor. Öğreniyor. Geçen gün pırasa yaptı arkadaşlar. Pırasayı tarif ettim. Pırasayı bir güzel yaptı o. Çok güzel olmuş değiliz diyor bana, böyle bir görseniz. Gurur da duyuyor böyle kendiyle. Geçen gün pırasayı anlattım ona nasıl yapacağını. Bugün de işte yahniyi anlattım nasıl yapacağını. Bir tane düdüklü tencere vardı arkadaşlar. Gene de dedim sen düdüklüyü kullanma, normal tencerede eti kavura kavura, önce eti biraz bir kavur dedim.
Ondan sonra mermer ustası geldi diye arayınca ne yaptın dedim. Yani pişti mi dedim. Daha eti ancak kavurdum dedi. Patatesini eklemedim dedi. Dedim o zaman patatesini hiç elleme şu an. Suya koy. Tencerenin altını da kapat. Mermer ustası köyde, git bir bak eli kontrol et dedim. Çünkü hani sonradan sıkıntılar olabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar başında durmayınca. Ama mermer ustamız gerçekten böyle görüntülü falan da konuştum mermerle alakalı. Çok çok hani böyle beyefendi, iyi niyetli bir insan olarak gördüm yani. İnşallah Allah herkesi iyi insana denk getirsin. Sonra Ali işte köye gidecekti. Daha şey yapamadık. Görüşemedik. Dedim ki ona video at bana dedim. Arkadaşlarımıza da göstereyim. Bana dedim köyden video at. Şöyle bir ekleyeyim, videonun içine ekleyeyim dedim. Ondan sonra tamam dedi, köye gidiyor işte. Bakalım nasıl video gelecek arkadaşlar. Ali Bey kameraman olacak. Şimdi Cansu'cum hazırlansın, biz de gidelim. Hazır mısın? Tamam. Haydi düşüyoruz yollara, gidiyoruz. Ben de bir krem süreyim yüzüme. Ondan sonra gidelim. Azıcık gezip dolaşalım bakalım arkadaşlar. Vallahi pantolona ihtiyacım var. Bir pantolon alasım var ama bir çıkalım bakalım neler yapacağız. Bakalım. Şansımıza dolmuş, hemen geldi. Ve boş geldi. Cansu'cumla dolanmaya başladık. Uğramamız gereken bir iki yer vardı arkadaşlar. Oraları bir dolandık. Şimdi sizi Züccaciye'ye götüreceğim. Hadi gelin. Geçen gün çok rahat gezemedim, dershane çıkışı ve misafir öncesi olduğu için. Şimdi rahat rahat bir gezelim arkadaşlar, azıcık dolanalım gelmişken. Elmaye çaydanlık 600 TL'ymiş. Şu karıştırma kabları çok hoşuma gitti. Şöyle içinde hem kek çırpmaya falan gibi, böyle ortasında çünkü kapak var. 525 TL'ymiş. Oldukça da ağır. Ama bu çantalar gezerken böyle. Üçlü ahşap saplı döküm tava seti 1200 TL'ymiş. TL. Kahramanlar Akasya 18 parça tencere seti 10.000 TL. Şu galiba. Evet şu. 10.000 TL. İçinde çaydanlığı, cezvesi de var. Düdüklü tenceresi de var galiba. Tepsi. Sehpaya koymalı herhalde. Koltuk. Evet. 340 TL. Şu ayaklar yana açılıyor. Sehpa, böyle sehpa olarak kullanmaya koltuk kenarında. Bu daha büyüğü. Bu da 374 TL'ymiş. Şu tepsiler de çok güzel ahşap. 300 TL. Kahvaltı takımları 2975 TL. Şöyle bir takım 2975. Buralar böyle. Bütün takımlar öyle. Şunun deseni çok güzelmiş. Böyle mavili kahveli renk uyumunu çok seviyorum ben. Şu da çok güzel. Erkan mı çağırıyor? Evet. Tamam sen geç bebişim. Cansu'nun işi çıktı. Kızımı gönderdim. Sabunluk 275 TL'ymiş. Şunlar da güzel.
Tombul sıvı sabunluk 149 TL. Çok küçük bu da. Kavanoz 199 TL. Ha, şu yeni gelmiş. 260 TL şu. Baksanıza. Bu da güzel. Ha, o da boy boymuş. Dikdörtgen cam. Şöyle yan yana dizilebilir. Cansu'cumla Waikiki'ye gidecektik ama Cansu'cum gitti. Azıcık geçeyim ben. Pantolon bakacaktık bana. Çıkmışken bakalım dedik ama olmadı. Cansu'cumla gezme işi hayal oldu. Şimdi ben Waikiki'ye mi gitsem yoksa direkt eve mi gitsem bilemedim. Şurada bir tepsi gördüm. Yuvarlak asır orta 324 TL. Güzelmiş. Şu 60 TL'ymiş. Bunlar da 50 TL. Anne. Her yer oldu yapay çiçek. Ben şunları merak etmiştim. Manolya çiçeği. 250 TL'ymiş. Bir şey. Ramazan peçeteleri gelmiş. Hayırlı Ramazanlar. Diyor çeşit çeşit. Desenleri var böyle değişik. Şu var. 2 desen mi var? Çeşit çeşit dedim ben ama 2 farklı. Bir tane de şu var değişik. Ha, şey alacaktım ben. Airfry kağıdı alacaktım. Ona bir bakayım gelmişken. Geçen sefer görmüştüm burada da. Ha, şurada. Pahalı mı acaba? Bir de Trendyol'a bakarım. 99 TL. 100 TL. 50'li. Oldukça da büyük. Eve gitmeye karar verdim arkadaşlar. Elsi Waikiki ile bakışıyoruz şu an ama çocuklarıma tatlı yapamadım. Ramazan girdiğinden beri tatlı yapasım var. Cansu'cum şey dedi, anne lokma alırım ben, uğraşma dedi. Şimdi telefonda görüştük ama gene de bir yapasım var yani. Ben şimdi kestirmelerden eve gideyim. Yapamadığım işlerimi de yapayım. Cansu öyle çıkalım anne deyince kıramadım çocuğumu. Çıktım işte. Şimdi eve koşturmacaya devam etmeye gideyim ben. Haydi bakalım. Gezilecek çok yer var da. Saat geç oldu. Şimdi dolmuş beklesem dolmuş da çok dolu geçecek. Dolmuşu da beklemenin bir mantığı yok. Yer bulamayacağım, çok iyi biliyorum. Akşam üstü çünkü iftar yaklaştı. O yüzden en güzeli taban vay. Hadi gidelim. Neyse ki yolu yarıladım arkadaşlarım. Kestirmelerden giderken aklıma şey geldi. Videolarımı beğenmeyi unutmayın, olur mu can bacılarım, güzel arkadaşlarım. Köydeyken videoları çok güzel beğeniyordunuz. Ama Bafra'ya evime gelince beğenmiyorsunuz. Niye? Ne unutuyor musunuz yoksa? Hemen hatırlatayım. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Güzel arkadaşlarım. Yani ben böyle bin bir emek geliyorum karşınıza sizi videosuz bırakmamak için. Siz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Emeğimin karşılığı olarak bir beğeniyi, bir yorumu çok görmeyin. Çok teşekkür ederim şimdiden. Düşüne gidiyorum. Ne yapsam acaba? Yemeklerim hazır da tatlı yapmam lazım gerçekten. Ama böyle şey bir tatlı yapmam lazım. Çok
olmayacak, çok çıkmayacak bir tatlı yapmam lazım. Bakalım, hadi gidelim. Pidemi aldım arkadaşlarım. 2 tane de ekmek aldım. Bir kuyruk var, bir sıra var ama isim yazdıranlar bekliyormuş. Ben bunu fırında ısıtacağım arkadaşlar. Bekleyemem öyle. Haydi bakalım. Caner'cim de geliyor. Anne oğul gidelim evimize. Aradı bir şey lazım mı diye dedim, ekmek alıyorum oğlum. Bak aldım pidemizi Caner'cim. Al bakalım haydi. Ne haber? İyi senden. İyi ne olsun. Caner'i eve gönderdim. Pideleri verdim. Ben şimdi markete giriyorum arkadaşlar. Menüyü sordu bana. Anne ne yaptın dedi. Dedim istersen tavuk alıp kızartayım mı yanına dedim. Sen bilirsin dedi. Sen bilirsin deyince istiyorum oluyor değil mi arkadaşlar? İstiyorum oluyor. Bir de tereyağı almam lazım. Tereyağım da yok. Burada da kanat kalmış. Bunu da ben çok sevmiyorum. Ya çok kemik geliyor bana. Bir de A101'e bakayım olmadı. Tereyağı alacağım ya. Şoktan çıktım A101'e. Buradaki tavuklara da bir bakayım varsa. Aktüellere bir ara bakar mıyız? Hemen şurada. Durun, limon var mı? Limon bakacağım. Limonum yok evde. Limon 89,5. Manavda 120 liraydı. Hemen alayım biraz. Tereyağı almaya Şok Market'e geldim arkadaşlar. Şu misi alacağım. Cansucuğum bu ne Caner dedim. Ablam almış dedi. Arkadaşlarım bakar mısınız? Lokma benden önce gelmiş eve. Cansucuğum doluydu değil mi, dolmuşlar hep? Kliniğe dolmuş bulamadığı için eve gelmiş. Eve bulmuşsun, iyi, ben eve bulamam diye hiç beklemedim valla. Meydana beklesen bulamazsın zaten. Durakta 100 kişi vardı. Değil mi? Neyse benden hızlı gelmiş çocuğum. Kesene bin bereket yavrum. Şöyle mis tereyağımız. Tavuğumuz. Şu kokteyl domatesimiz. 3 tane de limonumuz var. Şimdi hemen tavuğu fırında mı yapsam, airfryer'da mı bilemedim. Airfryer'da da olabilir. Yemeklerimi ısıtmaya başlayayım. 20 dakika var ona göre. 20 dakika. Hangisinde pişirsem o zaman? Neyse 20 dakika var. Ben elimi yüzümü bir yıkayıp mutfağa tekrardan giriş yapayım. Tatlıyı iftardan sonra yaparız artık. Tatlımız var, acele etmeme gerek yok. Fırını çalıştırdım. Makarnamın altını açtım. Makarnam, bayağı bir makarnam var. Biz bu gece de herhalde yemek yeriz. Fasulyemi bir göstereyim size. Şöyle. Fasulyem burada. Sıcak mı? Onu da bir altını açalım. Burada da tarhana çorbam. Çaydanlığım burada boş duruyor. Bu çaydanlık büyük, küçük çaydanlıkla çay demleyeceğim. Çay suyumu da ocağa atayım. Hemen çayımızı da demleyeyim. Aldım çaydanlığımı. Hadi bakalım. Burada da hazırladım patatesimi, soğanımı. Tavuğum orada. Karıştırma kasemi çıkardım. Önce çay suyu. Çayımı bir ocağa atayım. Şöyle baharatları çıkarıyorum arkadaşlar. Tuzumu da alayım. Kekiğimi de alayım. Soslayacağım hemen. Karabiber. Pul biberim de az kalmış. Pul biber. Salçalı falan yapmayacağım. Şöyle tuzunu da ekledim. Sonra yağımı da ekleyeyim. Gölge yapma bebişim. Teşekkür ederim. Şöyle yağımı da ekledim. Şimdi içerisine patatesimizi doğrayalım. Şöyle gelin siz de. Çok iri doğramayacağım. Çünkü iftar yaklaştı. Elma
patates gibi olmayacak yani, o kadar kalın. Şu soğanın yarısını mı kullansam acaba? Şöyle soğanımı da ekledim. Şimdi bir karıştıralım. Bir şey mi söyleyecektin bebişim sen? Yok. Şöyle alayım size. Tavuğu da atacağım içine. Fırınımı da çalıştırdım 200 dereceye. Şimdi tavuğumu yıkayıp geleyim. Geçen gün yıkamadım tavuğu arkadaşlar. Sultan kebabı yaparken. Şimdi yıkayacağım, bir sudan geçireceğim. Kemik var çünkü, kemik parçaları olabiliyor içinde. Şimdi tavukları da atalım şöyle. 3 parça tavuğum varmış zaten. Çok almak istemiyordum. Onu da attık. Tamam, harmanlayıp soslayıp borcama. Biraz daha karıştırırım. Salçalı yoğurtlu falan da hani ay bereketli olacak, gördünüz mü? Uçtu. Salçalı yoğurtlu falan da yapılıyor ama öyle yapmadım ben. Bebişim makinede var borcam, getirmene gerek yok. Buradakini alacağım, sağ ol çocuğum. Hemen atalım. Sen bana yağlı kağıt getirebilirsin istersen. Şöyle alayım hemen. Bir tane mi kalmış Caner? Yok. Tamam. Bunu da alacaktım. Bak unuttum gene markette. Unutuyorum hep bir şeyleri. Islatın. Islat Yeliz'cim demişsiniz ama ıslatacak zamanım yok şu an bacılarım. Şöyle tavuk etini açarak yerleştiriyorum. Şöyle da patatesimi dökelim. Bismillah. Şu kenarları atalım. Hemen atalım. Haydi fırına. Yemeğim hazır. Masamız hazırlandı. Pidemizi fırından çıkardım. Sıcak sıcak çıtır çıtır. Ben mi yaptım? Evet, ben yaptım. Şimdi hemen pidemizi de alıp masaya geçiyoruz arkadaşlar. Masamız hazır. Çocuklar oyun derdinde burada. Üzmik. Ters dönmüşsün annem, göremedim yüzünü. Ezanımız okundu. Böyle masamız hazır. Salatamın güzelliğini göstereyim size. Caner'e dedim oğlum sen başla, biz de geliyoruz hemen. Şöyle mis gibi bir güzel salata yaptım arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun, Allah bin bereket versin. Tavuğumuz da fırında pişiyor. Yemiyor ki bir şey. Neye dayanamadığını anlamadım. Uykusuzluğa dayanamıyorum. Bekleyemiyorum geç saate kadar. Suyumuzu da getiririz şimdi. Salataya kaşık getireyim en iyisi. Tavuk yemeğimiz de fırından çıktı arkadaşlar. Caner'cim diyor ki anne sahur anca soğur bu diyor. Tabağını alırsan soğur dedim. Tabağını alırsan soğur. Oğlum şimdi çıkarttım ya. Al tabağına. Patatesinden, tavuğundan, domatesinden. O zaman biz devam edelim. Masayı toplamaya başladım. Topladım hatta, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok şükür bir iftarımızı daha yaptık, yetiştirdik, yedik, içtik. Üstümüze başımıza döktük, saçtık. Üstüm yağ olmuş. Artık çubuk makarnayı yerken olur öyle şeyler diye. Şimdi şu ışığı kapatayım da daha bir aydınlık olsun.
Çayımı demledim biliyorsunuz arkadaşlarım. Çaysız olmuyor. Dün akşam kana içtim çayı. Şimdi şuradan bir ıslak mendil alayım. Tezgahımı değil, masamı sileyim. Ondan sonra mutfağı toplayacağım hızla. Çayı sonra içeyim diyorum ama bilemedim yani. Arkadaşlar çünkü bir ağırlık çökecek bana. Böyle oturursam şimdi mutfağı toplamadan sonrasında toplamak daha zor gelecek bana. Şurayı halledeyim. Mutfağa gireceğim hemen. Çok şükür. Caner istiyor diye tavuğu yaptım, yemedi. Bizim sahura herhalde menümüz aynı olacak. Yarın akşama bırakacağım. Akşama sahura bir şeyler yapacağım. Bir şeyler yapacağız işte arkadaşlar. Düşüneceğiz hep böyle. Onun yanına o mu, bunun yanına bu mu? Bizim kaderimiz bu. Tamam. O zaman haydi mutfağa. Yatsı ezanımız okunuyor. Şu storları da bir kapatalım arkadaşlar. Üzümün bir tane ipi vardı ya mutfakla salonun arasında oynadığı. Tokalarımız da burada. Birini ben taktım, biri Cansu taktı. Oyuncağı koptu. Şöyle mutfakta salonun arasında asılıydı, sarı bir lastikli oyuncak vardı. Üzümün canı sıkılmasın diye ablası bunu çıkardı. Lokumsu. Oy. Oy benim kuşum, benim kuşum, benim kuşum. Benim kızım, benim kızım. Çocuğa pati atma. Seni cadı. Seni cadı. Oynuyorlar böyle, takılıyorlar işte. Ben şimdi mutfağa giriyorum. Hadi bakalım. Üstümün yağıyla kiriyle geleyim karşınıza. Arkadaşlar. Mutfağımı bayağı bir topladım. Tezgahımı falan topladım. Bulaşık makinemi yerleştirdim. Yemeklerimi küçük tencerelere aldım. Ondan sonra ocağımı silmeye geldi sıra. Tavuğumu da şöyle tavaya aldım. Tavuk yemeğimi, fırına attığım yemeği. Şimdi ocağımı sileceğim. Çayım kaynarken, yani böyle demini almaya devam ederken üstümü değiştirmeye gideceğim. Daha üstümü değiştirmeye gitmedim bacılarım. Şimdi yağ çöz de getireyim azıcık. Ay belim ağrımış. Eğilince anladım belimin ağrıdığını. Şurayı da bir halledeyim de. Ah siyah ocaklar, siyah ocaklar. Şık görünen ama insanı deli eden siyah ocaklar. Allah'tan döküm almamışız. Vallahi şu şeyleri, demirleri. Yani döküm alsaydık dökümlerin temizliği çok daha zor. Hiç çıkmıyor onların lekesi falan. Şunlar satılıyor. Bunları bir yenileyeceğim. Kapaklarını, ocak başlarını falan da. Bir elim varıp da halledemedim yani arkadaşlar. Olsun. Video geldi. Köyden video geldi. Nasıl güzel olmuş. Hemen eklerim biraz sonra videomuzun içine. Güzel olmuş, beğendim. Bayağı beğendim yani. Nihayet çay faslına sıra geldi arkadaşlar. Şöyle güzel bir çay keyfi yapayım. Büyük bardakla içeyim.
Çayım da bekledi çünkü büyük bardakla içmeyi hak ettim. Şimdi ne yapalım? Valla mutfağı toplarken bir iki lokma attım ağzıma. Gidip gelirken yedim yani. Şurada bir ekleyeyim. Şöyle. Şöyle alalım. Birazcık üstüne fıstık atsam çok güzel olacak. Şöyle, şöyle biraz süsleyelim. Tepsiye de dökelim. Hemen çayımı da doldurayım. Hak ettim bunu. Hemen bir çatal, bir peçete. Bebişim sen çerez bir şey istiyor musun? Yok, tamam. Çay içecek misin? Yok, tamam. Doldurayım mı sana da? Yok. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Şimdi şöyle bakınca yağ şehri Ramazan peçetelerinden alsaydım dedim arkadaşlar. Hiç oldu mu şimdi peçete? Olmadı. Olsun. Her şey dört dörtlük olmak zorunda değil. Hadi bakalım. Çocuklar oyun oynuyor burada. Üzüm sen de ona mı pati atıyorsun şimdi? He bebişim? Sen de lokuma mı pati atıyorsun şimdi? Ha? Üzüm. Arkadaşlarım tam böyle işimi gücümü bitirdim. Çay faslıma da geçiş yaptım biliyorsunuz. Hemen videoyu ekliyorum şimdi videomuzun arkasına. Bir bakın bakalım Ali Beyciğim nasıl bir video çekmiş sizin için, benim için. Ben çok beğendim, gerçekten çok beğendim. İnşallah içinde de sağlıklı saatli oturmak nasip olur güzel arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen videoyu ekliyorum şöyle. Evet, Yeliz Hanım'ın mutfağının son hali şöyle. Tezgah taşları yapıldı. Son hali şöyle. Evyesi. Şu şekilde. Şu şekilde. Burayı da biliyorsunuz zaten. Yine bu tezgah taşının deseninden bu arka duvarlarda yapılacak arkadaşlar. Bir hafta içinde burası da yapılmış olacak. Şimdilik görüntümüz bu şekilde. Tam kalkmıştım mutfağa gidiyordum ki bir video daha atmıştı Ali arkadaşlarım. Onu da hemen buraya ekleyeyim. Veranda mı diyelim, balkon mu diyelim, çıkma mı diyelim. Merdiveninde sıkıntı vardı ya böyle yönünü farklı döşemişlerdi taşın. Onu da Coşkun ustamız düzeltecekti biliyorsunuz. O da düzeltilmiş. Hemen onun videosunu da ekliyorum. Arkadaşlarım videoları sizlerle paylaştım. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ali Bey orada diyor ki arkayı da diyor böyle yaptıracağız diyor. Mermerden bahsediyor. Orada konuştu etti. Mermer ustasıyla konuşmuşlar etmişler işte. Bana da sordular. Ben de olur dedim arkadaşlar. Ali Bey sen onaylıyorsan olur dedim ben de. Çünkü temizliği çok daha kolay olacak arkadaşlar. Rahat olacak benim için kullanımı kolay olacak. Öyle konuştular, anlaştılar. Bana da sürpriz oldu. Gerçekten sürpriz oldu. Ben buradaki Bafra'daki işte yani bu evimizdeki mutfak arası
tezgah arası taştan yaptıracaktım. O taştan seçmiştim, beğenmiştim. İşte yapılırsa ondan olacaktı. Sonradan işte ustanın böyle bir teklif yapması, Ali'ye konuşmaları, etmeleri derken sonuç güzel olacak. Eminim çok güzel olacak. Balkonumuz, verandamız da çok güzel olmuş arkadaşlar. Orayı da çok beğendim. Çok içime sindi. Yani mutfak tezgahım da içime sindi. Verandada işte çıkma dediğimiz yer. Bizim eski usul çıkma. Sizin veranda, balkon dediğiniz yer. Orası da çok güzel oldu. Bir de Ali temizlemiş oraları. Annem öyle dedi, kızım dedi, her yeri dedi derledi, topladı dedi. Coşkun Usta'nın bir iki işi vardı. Coşkun Usta malzemelerini, her şeyini toplamış gitmiş. Bayağı bir yoluna girdi yani. Çok az bir işimiz kaldı. Ali de öyle etrafı toparlamış, derlemiş, toplamış, süpürmüş, etmiş. Annem öyle söyledi. Öyle işte, bakalım inşallah hayırlısıyla ben de bir ara gidebilirsem sizlere çok daha detaylı çekerim arkadaşlar. Çok şükür bu kadar oldu. Bir tarafım buruk olsa da bir tarafım öyle işte mutlu. Babamın son vasiyetini yerine getirebildiğim için. Nasip, nasipten öteye yol yok arkadaşlarım. Nasip böyleymiş. Rabbim yattığı yerde incitmesin Pamuk babamı, canım babamı. Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım. Yorumlarınızı, desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Videomu birazcık erken düzenlemiş oldum. Videomu kaydettikten sonra yapamadığım işleri yapmaya koyulacak gibi görünüyorum. Koyulmam gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü gündüz bir şey yapamadım. Cansu'yla dışarılara gidince. Yapabilirsem bir böyle düzenleme falan yapasım var. Yapamazsam da artık yatar yuvarlanırım. Ne yapayım, dinlenirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Beğenileri, yorumları, abonelikleri ve puan vermeyi lütfen unutmayın. Burası sizlerle kıymetli. Öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.